İnsanlık tarihi inançlarla şekillendi. İnançların işaret ettiği yaratıcıyı insan bazen yerde aradı ve onun yeryüzündeki tezahürlerinin peşine düştü. Bazen gökte aradı ve göğe doğru yükselen büyük mabetler inşa etti. Peki bu arayış nasıl sonuçlanacaktı? Sonunda bu kadim arayış devasa bir insanlık mirasına dönüştü. Bulduğu cevaplar aslında ortaya çıkardığı medeniyetlerdi. İnançların şekillendirdiği büyük medeniyetler. Göbekli Tepe, Artemis Tapınağı, Ayasofya ve Divriği Ulu Cami. Bu müthiş yapılar, inançların yoğurduğu medeniyetlerin Anadolu'daki kusursuz örnekleri. İnsanlar yerleşik hayata nasıl geçmişti? Onları sıradan çiftçilerden büyük tüccarlara dönüştüren güç neydi? Küçük gruplar halinde yaşayan insanlar nasıl oldu da büyük imparatorluklar kurabilmişti? Ve inançlar medeniyetlerin gelişiminde nasıl bir katkı sağlamıştı? Aradığımız cevapları Anadolu'nun inançlarla yoğrulan gizemli hikayesinde bulacağız. Medeniyet tarihi söz konusu olduğunda Anadolu coğrafyasının eşsiz bir önemi var. Sanat tarihine konu olan, arkeolojiye konu olan, genelde tarihe konu olan pek çok kültürel değer ya bu topraklarda ortaya çıktı ya bu topraklardan dünyaya dağıldı. Biz bu unsurların içerisinde özellikle inanca ait olanları seçiyoruz. Derdimiz, amacımız Anadolu inançlarının tarihini anlamak. Aslında derdimiz büyük oranda insanı anlamak, insanı tanımak. Medeniyetlerin bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkaracak ve onların şekillenmesinde inançların etkilerini keşfedeceğiz. Medeniyet Kaşifleri Anadolu başlıyor. Dünyanın pek çok yerinde insanoğlunun ayak izlerine rastlıyoruz. Fakat bu izler bir yerde sıklaşıyor ve daha belirgin hale geliyor. Anadolu. İnançların ve medeniyetlerin doğduğu, büyüdüğü ve hafızasını geleceğe aktardığı kadim topraklar. Anadolu. Kıtalar arasında yapılan büyük göçlerin en önemli geçiş güzergahı ve pek çok medeniyetin ev sahibi. Bu durum Anadolu medeniyetlerini dünya medeniyetleri içinde ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Kazılar ve araştırmalar arttıkça anladık ki medeniyetler hakkında bildiğimiz birçok şey aslında tam olarak bilinmeyen bir geçmişin sadece görünen yüzüydü. Zamanın pençesinden kurtulamayarak yok olmaya yüz tutan kutsal mekanlar, tapınaklar, mağaralar ve yerleşim yerleri bir yapbozun parçaları gibi Anadolu'nun ayrı noktalarına dağılmış durumda. Türkiye'nin önde gelen dinler tarihi uzmanlarından Profesör Doktor Kürşat Demirci, bu parçaları bir araya getirmeye ve sırları açığa çıkarmaya çalışacak. Dinler tarihi araştırmacısı Tuğrul Kurt, sanat tarihi uzmanı Hayri Fehmi Yılmaz, arkeolog ve rehber Betül Başak da bu yolculukta Profesör Demirci'ye eşlik edecek. İnsanoğlu yüz binlerce yıl önce zorlu bir yolculuğa başladı. Bu yolculukta sadece iletişim, işbirliği, korunmak ve avlanmak için alet yapabilme becerilerine sahip olanlar hayatta kalabildi. İnsanoğlu taş, ağaç ve kemik gibi malzemeleri kullanıyor ve sürekli yer değiştiriyordu. İklim şartlarına bağlı olarak yiyecek kaynaklarının peşine düşmek zorunda kaldılar.
Binlerce yıl süren bu göçler sırasında buldukları mağaraları, kaya altlarını ve büyük ağaç kovuklarını sığınak olarak kullandılar. Bu çağdan günümüze çoğunlukla taş aletler ulaşabildi. Bu yüzden de bu döneme taş devri diyoruz. Özellikle prehistorik dönemler için taşlar son derece önemlidir. Çünkü biz pek çok nesnenin tarihini, nereden geldiğini çakmak taşları veya benzeri taşlar veya benzeri nesneler üzerinden izleyebiliyoruz. Anadolu'da oldukça zengin bir malzeme verir bize taşla ilgili nesneler. Bunların içerisinde en önemli yerlerden bir tanesi de İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası'dır. İstanbul'un 22 kilometre batısında keşfedilen ve 1. derece arkeolojik sit alanı olan mağara, Anadolu'da bugüne dek bulunan en eski insan izlerinden bir kısmını taşıyor. İzler yaklaşık 800 bin yıl önceye uzanıyor. Burası insanoğlunun geleceği şekillendirdiği sırlarla dolu bir yerleşim yeri. Yarımburgaz Mağarası. Doğu Afrika'dan yola çıkan insanlığın batıya doğru, bugünkü Avrupa kıtasına doğru göçüyle ilgili bize bir sürü ipucu veriyor burası. O yüzden Türkiye'deki belki en önemli yerlerden biri. Biz hep böyle imparatorlukların muhteşem yapılarını heyecan verici buluyoruz ve onlardan etkileniyoruz. Ama aslında Yarımburgaz Mağarası hiç şüphesiz Türkiye'deki en önemli arkeolojik alanlardan biri ve insanlık tarihi açısından çok muhteşem veriler sunuyor bize. Sürekli göç eden avcı toplayıcı insanlar, doğa olaylarından korunmak ve dinlenmek için bu sığınakları kullandılar. Ancak bu sığınakları kullananlar yalnızca onlar değildi. Herhalde bunu Paleolitik insan ya da Neolitik insan gördüğü zaman etkilenmiş olsa gerek. Yani o sihirli dünyada, korkuların egemen olduğu dünyada bütün bunların hepsini bir şeylere benzettiklerine eminim. Arkadaş. İnsanoğlunun ilk hakimiyet mücadelesi vahşi hayvanlara karşı oldu. Bu, onların dünyaya hükmedeceğinin ilk işaretiydi. Bu kadar eskiye tarihlenen mağaralardan bir diğeri ise Antalya'da keşfedilen ve 500 bin yıl öncesinden kalıntılar içeren Karain Mağarası. Her iki mağaradan da elde edilen veriler, insanoğlunun vahşi hayvanlarla ve açlıkla baş etmenin yollarını bulduklarını gösteriyordu. Fakat hükmedemedikleri güçler vardı. İlk insanlar niçin gerçekleştiğini bilmedikleri doğa olaylarından korkuyorlardı. Depremler, fırtınalar ve gökyüzünde beliren işaretler onları ilahi bir gücün desteğini aramaya mı yöneltmişti? Tüm bu olayların neden gerçekleştiğini bilmiyorlardı. Ancak emin oldukları tek bir şey vardı, o da bu olayların tabiatüstü kuvvetlerin bir müdahalesi olduğuydu. İlkel silahları ve akıllarıyla ilahi bir gücün yardımı olmadan tanımlayamadıkları bu olaylarla baş edemeyeceklerini anlamışlardı. İnsanoğlu acziyetini fark etmişti. Peki ne yapacaklardı? Bir cevap bulmuş olabilirler. Kutsal mekanlar, inançların şifrelerini saklayan gizemli alanlar. İnsanlar akıllarındaki soruların cevabını doğada beliren işaretlerde aradılar. Ayı, güneşi ve yıldızları izleyerek cevap bulabilmeyi umdular. Bu işaretleri bir hakikatin tecellisi olarak yorumladılar. Bu hakikatle bağ kurma arzusu onları kutsal alanlar inşa etmeye sevk etti. Kuşkusuz kayalara kazınmış esrarengiz simgeler, sırlarla dolu mezar alanları ve devasa tapınaklar insanoğlunun varoluş sorusuna bir yanıt aradığının en somut göstergeleriydi. Ortaya koydukları yapılar bize onlar ve inançları hakkında önemli ipuçları sunuyor.
Burası yaklaşık 12 bin yıl önce inşa edilen ve bugün tüm dünyayı şaşkına çeviren gizemli bir inanç merkezi. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, Dicle ve Fırat nehirlerinin kollarıyla sardığı, bereketli hilal olarak anılan bölgede kurulmuştu. Göbekli Tepe keşfedilmeden önce yaygın olan genel kanı binlerce yıl hayatlarına göçebe olarak devam eden avcı toplayıcı insanların iklimin yumuşamasıyla birlikte tarımı keşfettikleri ve böylelikle yerleşik hayata geçtikleri yönündeydi. İnsanları bir toplum haline getiren ve büyük medeniyetler kurmalarını sağlayan asıl güç neydi? Muhtemelen insan ilk önce inanca yönelik bir takım fikirlere sahipti ve bu fikirler adeta onların yerleşik hayata geçmesine yol açtı. Avcı toplayıcı kültürden daha devşirmeci bir kültüre geçmesine yol açtı. Dolayısıyla merkeze daha çok inanç sistemini koyan yeni bir tarih kuramı üretilmesi belki de gerekiyor. İnsanoğlu önce inanç merkezleri kurmuş ve bu inanç merkezlerinin etrafında oluşan kültürlerle yerleşik hayata geçmeye başlamıştı. İnsanoğlunun dini ritüellerinin ilk izleri Göbekli Tepe'de saklıydı. Kazılarda elde ettiği bulgularla insanlık tarihine ışık tutan ve 2014 yılında hayatını kaybeden Profesör Doktor Klaus Schmidt'in kazı başkanlığını yaptığı alanda hummalı bir çalışma devam ediyor. Ben en son aşağı yukarı 2 yıl önce geldim Göbekli Tepe'ye. Aslında şimdi bayağı merak ediyorum çünkü peyzaj çalışması var ya, ne kadar görebileceğiz? Klaus Schmidt'in kazı ekibinde de görev alan Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Lee Clare, medeniyet kaşiflerine rehberlik ediyor. Şimdi ana kazı bölgesini ziyaret edeceğiz. Devam eden restorasyon ve bu alanın çevre düzenlemesi çalışmalarından dolayı görebileceğimiz yerler kısıtlı. Göbekli Tepe'nin Dünya Kültür Mirası listesine alınması için UNESCO'ya başvuru yapıldı. Umuyoruz ki gelecek sene Göbekli Tepe bir UNESCO Dünya Kültür Mirası olacak. Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda arkeologlar üzerlerinde hayvan figürleri olan T şekilli dikili taşları gün yüzüne çıkardı. Taşların üstündeki kabartma tekniği ve motiflerdeki içerik zenginliği, Göbekli Tepe'yi inşa eden insanların yetenekleri hakkında bilgiler veriyor. Buranın arkasında taş devri sanatından çok güzel bir örnek var. Üzerindeki yüksek kabartmada dişlerini gösteren yırtıcı bir hayvan, belki de bir leopar ve bir hayvan ölüsü tasvir edilmiş. Altında da yabani bir domuzun düz kabartması var. Burada 3 farklı düzeyde sanat var. Kübik taş sütunlar, T şeklindeki sütun, yüksek kabartma ve düz kabartma aynı taş üzerinde bulunuyor. Göbekli Tepe bilinen taş çağının tüm uygarlıklarından ve tarihi yapılarından daha önce inşa edilmişti. Mısır piramitlerinden 7500 yıl, İngiltere'de bulunan Stonehenge'den ise 7000 yıl kadar daha eski. Göbekli Tepe hem hiç beklenmedik kadar eski hem hiç beklenmedik kadar zengin bir repertuara sahiptir. Arkeologlar, sanat tarihçileri, tarihçiler, dinler tarihçileri, sosyologlar, belki psikologlar hepsi bir arada tartışarak bu yapıları anlamayı ve bunları yorumlamayı deniyorlar. Boyları 6 metre civarında olan taşların ağırlığı 16 tondan fazla. Bu 10 otomobilin ağırlığına eşit. Henüz yerleşik hayata geçmeyen, tarım yapmayan ve küçük gruplar halinde yaşayan insanlar nasıl oldu da böylesine devasa bir yapıyı inşa etmeyi başardılar? Çok ekstrem şeylerin peşinde koşmamak gerekiyor. Yani bölgede var olan gerek sivil yapılanmalar, yani sivil organizasyonlar veya dinle ilgili olan inançlar şüphesiz ki yine bu dünyaya ait olan şeyler. Yoksa hiç kimse uzaydan gelip burada bir şeyler yapmayı hiçbir zaman düşünmediler. Bilim insanlarının birçoğu bu tarzda teknik özelliklere sahip bir yapıyı inşa edebilmek için önceden tecrübe edilmiş olması gerektiğini düşünüyor. Peki, İnanç sistemi içinde aynı şey söylenebilir miydi? İnsanoğlunun inanç sistemine yönelişi, daha önce bilinç altında taşıdığı ilahi bir içgüdüye dayanıyor olabilir miydi?
hiçbir zaman ölmeyen bilinçaltı kodları bunlar. Yani tarihin başlangıcından beri insanlar yaşamış ve üretmiş oldukları şeyleri sürekli olarak nesiller boyunca aktarmışlardır. Sümer, Asur, Babil veya aşağıda Mısır gibi uygarlıklarda üretilmiş olan bir takım dini inanışlar pat diye ortaya çıkmadılar. İşte o gerizemin bu çağlara kadar geliyordu. Biz burayı anlarken sonraki 1000 yıllarda var olan kültürlerden yola çıkarak da bir takım yorumlar yapabiliriz aslında. Arkeologlar keşfedilen bir yer hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilmek için 2 noktaya dikkat ederler. Çevredeki diğer yerleşim yerleri ve eş zamanlı medeniyetler. Göbekli Tepe ise bilim insanlarının karşısına benzeri olmayan, gelişmiş, karmaşık ve anıtsal bir yapı olarak dikiliyor. Taşların üzerindeki kabartma hayvan tasvirleri hakkında farklı görüşler hakim. Eğer etrafta bir mezarlık alanı varsa ölü bedenler üzerine gelen hayvanlar olabilir bunlar. Ama henüz şimdiye kadar yapılan kazılarda öyle bir nekropol alanına rastlanmadı. Diğer bir seçenek ritüellere katılan kabileleri temsil eden hayvanlar olabilir bunlar. Ve bir diğeri de ayinlerde yapılan büyülerle ilgili olabilir. Tarih öncesi, yani yazının bulunmasından önceki dönemlerle ilgili bildiklerimiz, arkeolojik kalıntıların yorumlanmasıyla mümkün. Göbekli Tepe ile eş zamanlı elde edilen arkeolojik buluntular, basit el aletleri, mağara resimleri ve iskeletlerle sınırlıydı. Göbekli Tepe, daha eski bir inanışın devamı olabilir miydi? Bölgede var olan inançların herhalde en temellerinden bir tanesi atalar kültüyle ilgili olmalı. Ötekisi ekinoks kültürü diyeceğimiz bir yapıyla ilgili. O da her sene bahara girerken ve kışa girerken yapılan bir takım ritüellerle ilgili bir kavram. Bütün bu ikisinin sonucunda esas belki bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan şey de herhalde adeta hac merkezi veya hac kültürü etrafında oluşan bir sistemle ilişkili olsa gerek. Göbekli Tepe, Anadolu inançlarının gizemli durağı. Atalar kültü, ölülere ait ruhların her zaman insanlara yakın bir yerlerde olduğu ve yaşayanlara iyilik ya da kötülük yapabilecekleri temeline dayanıyor. Bölgede yer alan çay önünde çok sayıda kafatası bulundu. Bu bize Neolitik çağda güçlü bir atalar kültü olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe'de bulunan kafatasları ve tasvirleri bu kültle alakalı olabilir. Çünkü atalar kültüne göre insanın ruhu kafatasındaydı ve insan öldükten sonra kafatası bedeninden ayrılarak kutsal bir alana gömülmeliydi. Peki Göbekli Tepe'de atalar kültüyle alakalı bir inanç sistemi olduğunu gösteren başka hangi ipuçları var? Genellikle atalar taşlarla ilgili olarak algılanmıştır. Yani taş kavramı veya kaya kavramı, özellikle yüksek alanlar, dağ tepeleri, büyük oranda ölmüş olan ataların ruhlarının indiği veya yaşadığı mekanlar olarak kabul edilir. Mesela bizim eski Türk kültüründe genellikle Altay Dağları bu ölmüş olan atalarının hatta merkezidir. Ve her sene bahar ekinoksunda, yani bizim Nevruz dediğimiz bahar ekinoksunda ölmüş olan atalar Altay Dağları'nın üzerine gelirler ve yad edilmek üzere veya kutsanmak üzere o bölgeye gidilir ve orada bir takım ritüeller yapılır. Bundan dolayı çevre bölgede, birkaç yüz kilometre karelik çevre bölgede var olan sıkça rastlamış olduğumuz bu T biçimli sütunlar demiş olduğumuz sütunlar veya taş yapıtlar çok büyük ihtimalle atalar kültüyle ilgili olmalıdır. Göbekli Tepe'de bulunan taş dikmelerin elleri, kolları, hatta hayvan postundan yapıldığı anlaşılan kıyafet işlemeleri görülüyor. İnsana benzeyen bu dikmelerde sadece bir şey eksik, yüzleri. Taşı bu kadar ustalıkla yontabilen insanlar neden yüz yapmamışlardı? Yüzü olmayan bu anıtlar onların inanç sisteminde hangi anlama geliyordu? Göbekli Tepe'de bazen 12 tane taş var, sütun yani.
ortada 2 tane var. Bazen daha küçük sayıda taşlar var çevrede. Her bir taşın bölgede bulunan bir kabile veya bir klan tarafından dikilmiş olma olasılığı vardır. Her bir taş bir atayı veya ata ruhunu temsil ediyor olabilir ve o atalar, yani ölmüş olan atalar büyük ihtimalle o taşlarda bulunuyor olabilir. Yani böyle bir şeye inanılıyor olabilir. Bu kültün farklı inançlar üzerinde bıraktığı ve günümüze kadar devam eden etkileri var. İsraillilerin çok eski dip ataları diyeceğimiz bir takım halklar, Kuzey Suriye, Güneydoğu Anadolu, Filistin, Mısır bölgesinde göçebe olarak dolaşan kabileler. Eski Ahit'ten veya Tanak'tan biliyoruz ki bir takım sütunlar dikerlerdi. Bayağı da yüksek sütunlar. Ve ölmüş olan ataların bu sütunların üzerine geldiği varsayılırdı. Genellikle İbranilerde 12 tane olurdu bunlar. Yani 12 tane ve daire şeklinde olurdu. Ve atalar bu taşların üzerine konmuş olurdu. Daha sonraki Yahudi geleneğinde bu taş sembolizmi küçülmüş ve adeta minicik bir taş parçası haline gelmiş. Ve Yahudiler bugün hala mezarlıklarına gittiklerinde ölmüş olan kişilerin yakınlarının başlarına o küçük taşlardan koyarlar. İşte o küçük taşlar ta o geçmişe kadar uzanan inancın sembolüdür. Göbekli Tepe'nin hemen yanında, bugün o çevrede yaşayan insanların evliya yatırı olarak kabul ettikleri birkaç mezar var. Galiba kutsal alan hep varlığını sürdürdü. Bugün bu alanın hemen üzerinde bir anonim mezar var. Sadece mezar yerlerini gösteren üst üste konmuş taşlar. Bunlar bölgedeki köylüler tarafından ziyaret ediliyor. Aşağıdaki arkeolojik kalıntılar olağanüstü bir projeyle korunmaya ve kazılarla daha iyi tanınmaya çalışılıyor. Ama üsttekiler zaten bölge halkı tarafından biliniyor ve tanınıp ziyaret edilmeye devam ediyor. Kazı çalışmalarında bulunan bir taşın üzerinde doğum yaptığı düşünülen kadın figürü bulunuyordu. Bu taşla çocuk sahibi olamayan insanların adakları arasında bir ilişki var mı bilemiyoruz. Ancak insanoğlunun inançlarını taşa kazımasıyla bunları gelecek kuşaklara aktarması arasında bir bağ olduğu kesin. Mesela pek çok kültürde özellikle çocuğu olmayan kadınların bir takım delikli taşlardan geçiyor olması veya herhangi bir şey talep ettiğinizde elinizi bir kayanın üzerine koyarak o kayadan bir şeyler talep ediyor olmanız veya herhangi bir taşı veya kayayı hatta tavaf ediyor gibi dönüyor olmanız ve bu taşlardan, dokunduğunuz taşlardan bir şey bekliyor olmanız hep bununla ilgili. Yakın çevresinde yerleşim yerleri tespit edilemeyen bu gizemli alanda avcı toplayıcı insanlar neden böyle heybetli yapılar inşa etme gereği duydular? Ekinoks kültünün temeli olan baharın gelişini kutlamak için ortak bir alan inşa etmiş olabilirler miydi? Atalar kültünün olduğu her yerde bahara giriş ritüelleri de yapılmaktadır. Göbekli Tepe veya buna benzeyen bölgedeki diğer merkezlerde bu kutlamaların, yani bahar kutlamalarının yapılıyor olması çok mümkündür. Mesela işte Mart veya Nisan geldiğinde pek çok yerden gelen insanların bu bölgede ritüellerini yaparak adeta atalarıyla birleştiğini ve bunun aracılığıyla da kozmosun yeniden canlanmasına katkıda bulunduğunu varsayabiliriz. Hem atalar kültü merkezi olabilme ihtimali hem de ekinoks kutlamalarının bahara giriş ve belki kışa giriş kutlamalarının yapılıyor olma ihtimali burayı adeta bir hac merkezine çevirmiş olsa gerek. İnançları için bir araya gelenler onca zorluğa katlanarak devasa bir merkez inşa ettiler. Bu inanç merkezinin yapımı sırasında her türlü ihtiyaçlarını yanlarında getirdikleriyle karşılayan o insanlar nerede barınıyordu? Şanlıurfa, Balıklı Göl çevresinde ortaya çıkartılan Balıklı Göl heykeli, M.Ö. 9500 yıllarına tarihleniyor. Dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk heykeli olarak bilinen ve 190 santimetre boyundaki Balıklı Göl heykeli, Balıklı Göl'ün o dönemlerden kalma bir ziyaret merkezi olabileceğini düşündürüyor.
Benzer heykellerin Göbekli Tepe'de de var olabileceğini söyleyebiliriz. Göbekli Tepe, bu sırlarla dolu dönemin cazibe merkeziyken, doğal afet, savaş ya da işgal izi gibi hiçbir sebep yokken niçin terk edildi? Hem de üzeri sistematik şekilde toprakla kapatılarak. Giderken yanlarında ritüel nesnelerini de götürmüş olabilirler mi? Peki burayı inşa eden topluluklar nereye ve neden gittiler? Elde edilen arkeolojik bulgular, bu toplulukların batıya yönelmiş olabileceği hakkında önemli ipuçları taşıyor. Ekibimiz bu ipuçlarından hareketle Anadolu'daki ilk yerleşim bölgelerinin izlerini Aşıklıhöyük, Çatalhöyük, Aktopraklık ve Aşağı Pınar'da sürecek. İnsanoğlunun Anadolu'da bundan yaklaşık 800 bin yıl önce mağaralarda başlayan serüveni hiç de kolay olmayan bir süreçten geçti. Medeniyet kaşifleri bu bölümde avcı toplayıcı insanların hayvanlarla ve açlıkla nasıl başa çıktıklarına tanıklık etti. İnsanoğlu yavaş yavaş ancak kararlı bir şekilde ilerliyordu. Önüne çıkan engelleri aştıkça tecrübe kazanıyor ve kendisine yeni ufuklar çizmeyi başarıyordu. Ve ufukta yeni bir yol belirdi. İnsanın inançlarla şekillenen hikayesi, şimdi de yerleşik kültüre geçiş ve ticaretle olgunlaşacaktı. İşte bu iki büyük değişim, insanoğlunu yeni bir serüvenin içine çekecekti. Gelecek bölüm. Ticaret kolonileri. Güç dengeleri değişiyor.